Elbiseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen en kolay, en pratik, bir o kadar da şık çeyizlere ve ayaklarınıza çok yakışacak bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Böyle ayakta duruşu, manken ayakta duruşundan çok daha güzel. İnanın sizler de yapıp kullanmaya başladığınızda çok beğeneceksiniz. Patiğimiz 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur verdiğim ölçüler. Şimdi modelimiz bir kerede örülüp biten bir patik modeli. Sonrasında dikip ayağımıza hemen giyip kullanmaya başlayabiliriz. Şöyle şu lastik örgü kısmından başlıyoruz. Şişimize toplam 50 ilmek atarak başlıyoruz. Tüm ayak numaraları için 50 ilmek yeterlidir. Sadece buralardaki artma sıralarında azalma, eksiltme, artma yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi lastik örgü kısmından başlıyoruz. Belli bir miktarda ilmeklerimizi arttırarak ilerliyoruz. Sonra arttırmadan ilerliyoruz. Sonrasında böyle eksilterek ilerliyoruz. Aralarda renk geçişlerimiz var. Şöyle sizlere tam ölçü vermek istiyorum boyutunu. 21 santim uzunluğunda örmüşüm ben. Hiç gerdirmeden olduğu gibi ölçtüm. Tam şöyle şuradaki uzunluğu da sizlere vermek istiyorum. 27 santim. Ölçülerimiz de bu şekilde. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte geçelim. Kanalıma abone değilseniz videolarımdan haberdar olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı eğer faydalı buluyor, beğeniyorsanız da lütfen beğeni işaretine tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz: 2 renk ip kullandım. Gri olan patiklik ip, kırmızı renkli olan yine patik örmeye uygun böyle simli %100 akrilik olan bir ip. Onu şu lastik kısmında ve şu uç kısmında kullandım. Tığım var. Şu kalplerimi yapmak için, şu zincir kısmını çekmek için. İğnem var dikiş için. 3 milimetre şiş kullandım. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. 2 adet de bakın böyle inci boncuk kullandım. Bir patiğimiz için, 2 patiğimiz için ise 4 adet böyle inci boncuğa ihtiyacımız var. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle kırmızı rengimizle başlayacağız. İlmek atarak. Şöyle ipi boynuma atarak örüyorum. Onu sizlere söyleyeyim. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Şişlerimi alıyorum ve 50 ilmek atarak patiğimin örgüsüne başlıyorum. İlmekleri bu şekilde atıyorum ben. Sizler nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 50 adet ilmeği şişimize attık. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Evet, son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Şimdi örgünün bakın ön yüzüne geçtim. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi burada artık lastik örgümüzü kurmaya başlayacağız. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ters ördüm. Bir diğerini düz örüyorum. Bir diğer ilmeği ters. Bir diğerini düz. Bakın bir ters. İpimi arkaya aldım. Bir düz. Bir ters. Bir düz şeklinde lastik örgümüzü örmeye devam edelim. Evet, en son 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Öyle denk geldi. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilk ilmeği yine örmeden aldım. Bakın bir diğeri ters olarak örüyorum. Bir diğeri düz görünüyor. Düz örüyorum. Ters görünenleri ters. Bakın düz görünen ilmeklerimi
düz olarak örüyorum. İlmekleri göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın düzlerimiz ve terslerimiz ortaya çıkmış oldu. Bir düz bir ters bu şekilde lastik örgümüzü önde ve arkada ilmekleri göründüğü şekilde örerek devam edelim. İstediğiniz uzunlukta bu lastik örgü kısmını örebilirsiniz. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Evet, bakın lastik örgümü tamamladım. Ben sıra olarak 13-14 sıra ördüm. Ölçü olarak şöyle vermek istiyorum sizlere. Yaklaşık tam 4 santim örmüş oldum. 4-5 santim uzunluğunda bu bir ters bir düz lastik örgünüzü örebilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Orada renk geçişini yapacağız. Gri rengimi böyle aldım. İpimizi şöyle bağlayalım kırmızı rengimize. Burada kırmızı rengimizde artık kesiyoruz. Uç kısma kadar artık gri rengimizle ilerleyeceğiz. Şöyle tekrar bağladım. Şimdi gri renkli ipimize tüm ilmeklerimizi ters örerek geçmiş olacağız. Şöyle alalım. Renk geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyoruz. Tüm ilmekleri böyle ters olarak örelim. Ve örgünün arka yüzünde şu şekilde renk geçişini sağlamış olalım. Artık lastik örgümüzü örmeyi bıraktık. Evet, örgünün bakın böyle ön yüzüne geçtik. Gri rengimize geçtik. Arka tarafta ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Artık ilmekleri önde ve arkada ters olarak örüyoruz ve haroşa örgümüzü oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün arka yüzünde de yine ilmekleri ters olarak örerek örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, bakın 50 tane ilmeğimizle hiç artma eksiltme yapmadan böyle bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Bundan sonra sıralarımızda bir başta bir sonda ilmek arttırarak ilerleyeceğiz. Bunu her ön sırada yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bakın böyle şişime bir gizli artma olarak ilmek attım. Delikli artma değil, deliksiz artma yapacağız. Sonrasında ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. Bir artmayı bu başta yaptık. Evet, sona geldik. Son bir ilmeğimiz kala yine bir gizli artma yapıyoruz. Deliksiz artma yapıyoruz. Sonra en son ilmeği her zaman düz olarak örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Bu sıramızda bir başta bir sonda ilmek arttırarak ilmek sayımızı 52'ye çıkartmış olduk. Şimdi örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örelim ve örgümüzün ön yüzüne geçelim. Evet, tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım ve bir ilmek arttırdım. Sonrasında ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine başta bir ilmek arttırmış olduk. Şimdi son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Evet, son bir ilmek kala tekrar sonda bir artma daha yaptık ve son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimizde ise hiç artma eksiltme yapmadan tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yine ön yüze gelmiş olacağız. Bu şekilde örgümüzün her ön yüzünde bir baştan bir sondan ilmek arttırarak toplam haroşa sıralarımız 10 diş haroşa sırası olana kadar örelim. İlmek sayımızda toplam 68 ilmek olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Toplam şöyle baştan saydığımızda gri rengimizle 10 diş haroşa sırası olana kadar ördük. Şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk sırada artma yapmadan örmüştük. Diğer 9 sıra boyunca bir bu kenardan bir bu kenardan birer ilmek arttırarak ilerledik. Toplam ilmek sayımızı 68'e çıkardık. İlmeklerimizi sayalım. 68 tane ilmeğimiz olması gerekiyor.
Şimdi buradan sonra artık hiç artma eksiltme yapmadan ilerleyeceğiz. O yüzden şöyle işaret koyalım. İşaret belirleyicileriniz varsa onlarla da koyabilirsiniz. Ben böyle kırmızı rengimle bakın böyle buraya bir işaret koydum. Buradan sonra toplam yine 10 diş haroşa sırası öreceğiz. Hiç artma eksiltme yapmadan 68 tane ilmeğimizle toplam 10 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle 10 diş haroşa sırası da hiç artma eksiltme yapmadan 68 tane ilmeğimizle ördük. Şu kırmızı renkli ipimizle böyle ayırt etmiştik. Bakın buraya işaret koymuştuk. Buradan sonra 10 diş haroşa sırası örecektik. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası ördük. Şimdi tekrar işaret koyalım. Yine çünkü sayacağız. Şöyle şuradan koyalım yine. Bu sıramızdan sonra böyle. Şimdi buradan sonra da artık bir ilmek baştan bir ilmek sondan eksilterek 10 diş haroşa sırası öreceğiz. Bunu örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın diğer iki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Geri kalan ilmekleri böyle tek tek örerek devam ediyorum. Böyle. Son 3 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim. 3 ilmek kalana kadar tek tek ördüm. Şimdi burada da bir ilmek eksilteceğim. 2 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak ördüm. Bir ilmek de burada eksiltmiş oldum. En son ilmeği her zaman düz olarak örüyorduk. Onu düz olarak ördüm. Şimdi toplam 68 ilmeğimiz vardı bir önceki sırada. Bu sıramızda bir baştan bir sondan ilmek eksilttiğimiz için 2 ilmek eksilmiş oldu ve toplam 66'ya düştü ilmek sayımız. Böyle her ön sırada bir baştan bir sondan ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Yine toplam böyle 10 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmadan tüm ilmekleri ters olarak örelim ve ön yüzüne gelelim. Şimdi örgünün ön yüzüne geldik. Bakın bir diş haroşa sırasını örmüş olduk işaretimizden sonra. Şimdi tekrardan örgünün ön yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın diğer iki ilmeği ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Sonra tek tek örmeye devam ediyorum. Yine son 3 ilmek kalana kadar böyle tek tek örmeye devam edelim. Evet, son 3 ilmek kalana kadar geldik. Şimdi burada 2 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak ördüm. Bir ilmek de burada sonda eksiltmiş oldum. Bir önceki sıramda 66 olan ilmek sayım 64'e düşmüş oldu. Böyle her ön sırada bir baştan bir sondan ilmeklerimizi eksilterek ilerlemeye devam edelim. Bakın 2 diş haroşa sırası örmüş olduk. Bu şekilde işaretten sonra 10 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, işaretli kısımdan sonra yine sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası daha ördük. Bir bu kenardan bir bu kenardan her ön sırada 2 ilmek eksilterek ilerlemiş olduk. 68 ilmeğimiz vardı. Şu an 48 ilmeğe düştü. Bakın şişimizdeki ilmeklerimizi saydığımızda 48 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi örgünün arka yüzünü çevirelim. Burada artık kırmızı renkli ipimize geçeceğiz. Bakın patiğimizi şu parmak ucu kısmını yapacağız. Şöyle kırmızı rengimizi gri rengimize bağlayalım. Gri rengimizi artık burada kesebiliriz. Onunla işimiz bitti artık. Böyle bir kez daha bağladım. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yapmaya başlayacağız. Tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimiz de dahil. Renk geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde böyle tüm ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Bu şekilde renk geçişini sağlamış olduk.
Yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Sadece rengimizi değiştirdik. Yine bir buradan her ön sırada ilmek eksilterek ilerleyeceğiz. Toplam 13 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde öreceğiz. Yani 22 ilmek kalana kadar örelim. Sıraları sonra yine sayarız. Şimdi gri rengimizle ördüğümüz sıra sayımızı söylemek istiyorum. Toplam 30 diş haroşa sırası ördük. Bakın şu kısımda toplam 30 diş haroşa sırası var. Bakın 10 diş şurada, 10 diş haroşa sırası burada, 10 diş haroşa sırası da burada ördük. Toplam 30 diş haroşa sırasına tamamlamış olduk gri rengimizde. Şimdi kırmızı rengimizde yine aynı şekilde her ön sırada bir baştan bir sondan ilmek eksilterek örmeye devam edelim. Toplam 22 ilmek kalana kadar örelim. Evet, bakın bu şekilde toplam kaç sıra ördük haroşa sırası birlikte sayalım kırmızı rengimizle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Toplam 13 diş haroşa sırası kırmızı rengimizle ördük ve 22 ilmeğimiz kaldı. Her ön sırada bir baştan bir sondan birer ilmek eksilttik. Yani her sırada 2 ilmek eksilmiş oldu. Toplam 22 ilmeğe düşmüş oldu. Şimdi burada artık örgümüzü bitireceğiz. Şöyle baştan burada 30 diş haroşa sırası vardı. Burada da 13 diş haroşa sırası var. 30 artı 13 toplam 43 diş haroşa sırası örmüş olduk. Lastik örgümüzü saymıyoruz. Sadece haroşa örgülerimizi sayıyoruz. Şimdi burada bakın kırmızı rengimle yine ilmeklerimi böyle 2 ters örerek kapatmış olacağız. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Böyle son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Bakın böyle ilmeklerimizi kapatıyoruz. Evet, son ilmeğimizde 2 kere ters olarak ördüm. Bakın böyle ipimi kestim. Şu şekilde patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Artık şu ilmeklerimizi ayırdığımız ipleri de çıkartabiliriz. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, şimdi patiğimizi dikmeye başlayacağız. İpimizi iğnemize geçirdik. Öncelikle kırmızı renkli kısımları dikeceğiz. Şöyle tersinden dikeceğiz. Şöyle çevirelim. Bakın böyle. Şuradan başlayacağız. Şöyle uç kısmını düğümlememiştim ben. Orayı düğümleyelim. Ve böyle ilmekleri karşılıklı alarak şöyle iç taraftakileri dikmeye başlayalım. Böyle bakın ilmeklerin tek taraflarını alıyorum. Şöyle kırmızı renkli kısmını şöyle gri olan başlangıç kısmına kadar dikelim. Bakın buranın dikişini tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle. Hiç belli değil. Yumuşacık bir dikişimiz var. Sonrasında yine şöyle tersini çevirelim. Gri tarafı gri rengimizle dikeceğiz. Şimdi şu kırmızı renkli tarafı da iğnemizde kırmızı rengimiz varken dikelim. Yine aynı şekilde şöyle şu başlangıç kısmından dikmeye başlayalım. İplerimizin uçlarını düğümleyelim. Bu tarafı dikelim. Sonra iğnemize gri rengimizi geçirip şu kısmında yine tersinden dikerek patiğimizin dikimini tamamlamış olalım. Evet, patiğimizin dikimini tamamladık. Şimdi düz tarafını çevirelim şöyle. Bakın şurası topuk kısmı, şurası parmak ucu kısmı. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim. Şöyle bakın, giymesi de bir o kadar kolay patiğimizi. Çok kullanışlı bir model. Bakın böyle giydik. Sonrasında şu kalp süslerimizi de şu tarafına takalım. Şöyle şu iki ucunu tığımızla
Şöyle iç tarafa çekelim. Tığımızı alalım şöyle. Şöyle iç tarafa çekelim. Sonra diğer ucunu farklı bir yerden şöyle çekelim. Bakın böyle. Şimdi iki ucu birbirine sıkıca bağlayalım. Sonra bu uç kısımlarını keseriz makasımızla. Şöyle iç kısmına koyayım ben şimdi videoyu daha fazla uzatmamak için. Bakın böyle tamamlamış olduk. Diğer patiğimiz de bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.